Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Yeni bir haftaya başlarken piyasada neler oluyor, neler bitiyor, bulduğumuz 3 parite ile ilgili neler olacak olmasını bekliyoruz. Hepsine bakalım. Önce kendi durumumuzla başlayalım. Long taraftaki. Burada zararımız devam ediyor. Short tarafta az bir zarar da olsa yine de sonuçta zarar olarak devam ediyor süreç. Oradaki opsiyonumuz belli zaten. Yukarıda 75 ve 85'te çıkmak üzere. Şimdi burada önce tabii şeyi alalım. Coin Market Cap verilerini bir çekelim. Hadi orada 100. pariteyle bakayım. Hani eklemeyeceğim ama BT'de o BitTorrent gelmiş. Bunu merak ettiğim için o sırada hop şuna bir bakalım. O da dursun orada. Merak ettim. Uzun zamandır bakmadığım için. Gelelim şöyle. Evet, dün 14-15 seviyelerini söylemiştim zaten. Şimdi yani yatayda gidiyoruz. Bir sıkıntı var mı? Yok. Şunun üstüne çıkıp 3.60'a atmamız gerekiyor. Hala o beklentimiz devam ediyor. Muhtemelen olacak, yani benim beklentim o yönde. Burada korku endeksimizi 14 olarak görüyoruz. Dün de 14'tü. Bu hafta turuncunun içinde olacaktır diye düşünüyorum. Beklentim o yönde, yani en azından. Altcoin sezon indeksi zaten gri takıldığı için çok dikkat edeceğimiz bir yer değil maalesef. Bitcoin dominansta tekrar bir yükseliş olma eğilimindeydi. Yani grafikler onu veriyordu. 58, Ethereum 10, Other tarafı da 31 olarak devam ediyor. İlk 20'de bakalım ne yapıyoruz? Bitcoin, Ethereum, Ripple, BNB olarak devam ediyor. Burada ekstra bir değişiklik yok. Rainbow chartımız bize ne diyor? Ay bölgesindeyiz, hissedin diyor. Dibine kadar hissettiriyor. Ufak ufak böyle bir tepki alıp yön kırsa da henüz oradayız. FOMO tarafı için daha uzun vadede bakacağız. Henüz öyle bir senaryomuz yok ama işler kırmızıya gittiğinde o, yani kar almayı bilmek lazım. Bitcoin, Ethereum, Other, Ripple vesaire hepsinin toplam olan hacmini de burada görüyoruz ama longçıların biraz daha üzüldüğü bir gün olmuş. Son 24 saat olmuş diyelim. Heatmap'imiz çok sabitleş, yani zaten hissediyoruz, yani bir yataya bağladık, devam ediyoruz. Yani açıkçası bakın şuralar nasıl tak 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 aşağıya, aşağıdan da yukarıya böyle gidiyor piyasa. Bakalım nereye kadar gidecek, kırılım nereye olacak. Şimdi bu hafta için şu öncelikle BTT'yi merak ettiğim için ona bakayım dedim ve burada zaten senaryo yapmışız yani. Ne zaman yaptığımızı hatırlamamakla beraber kırılımın da aşağı olacağını zaten gittiğini gördük. Tamam. Burada da güzel bir tahminimiz olmuş. Bunu kapatabiliriz. Şimdi ICP'de yükseliş beklentim var. Benim bu hafta için önemli olarak söyleyebileceğim paritelerden bir tanesi. Yani buradaki önem kısmı tabii ki tartışılır şeye göre. Ama yani piyasa yataya bağladığında kurumsal veri akışı projene olan güvenin artmasıyla da bu ICP'de ilk üçte yer alıyor sonuçta. Ona göre değerlendirmek lazım. Ben baktığımda buradaki durumda da bir ters senaryom yok açıkçası. Yani yukarı yönlü devamı, ama bakın şurası çok güzel bir bölge. Şöyle yapabiliriz. Alalım orayı. Notları aldım tabii ki. Onları da okuyorum. Ben hazırlık. Böyle bence burası güzel bir bölge. Ee, Yani tepki alabileceği güzel bir bölge. Bakalım oraya kadar ne verebilir bize, ne kazandırır. Güzel de bir gelir yani. Burası 5 %50. Gerçekten şu bölge güzel ama bir de burası var. Yani şurayı da bence direnç olarak görmek lazım. Hatta öyle bir yapalım. Bunu da
dibine alırsak daha iyi. Evet. Yani aşağı yukarı böyle. Yani zaten ikiye bölmek lazım. Buralarda işleme dahil olup şu 2.64'leri görüp sonra devam etmek şeklinde mantıklı duruyor. Burayı kapatalım. O açısından baktığımızda burada ne olması mantıklı? Benim için burada öncelikli olarak düşüş mantıklı. Şu bölge 155'ler falan güzel duruyor açıkçası. Şurayı alın. Güzel bir dönüş bölgesi olmasını beklerim orada. Şurası da direnç olarak çalışır yani muhtemelen. Onun da bulunursak bunun da şu bölgeler alım gayet iyi. Gün buradan da zaten denk geldi. E, Yani şu ikisi arasında git geli olacaktır. 210'lara geliyor zaten. Evet, tamam. Bu da açıkçası hmm, yani burada baktığımızda hani son raporlarda kurumsal altyapı falan hepsi öne çıktı. Burada bir %10-15'lik bir yükseliş yani olma ihtimali var, yok değil ama bence yani şuradaki e, düşüşü beklemek mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Baktığımızda evet o da zaten o mantıklı geliyor bana. Daha o açısından yani buradaki süreç öyle olur diye düşünüyorum. Açıkçası ilk etapta düşüşü değerlendirmek daha mantıklı olabilir yani. Burada 25 Şubat'ta bilanço açıklayacak Nvidia ve onun da etkisi olacak. Burada yani yapay zeka ile ilgili paritelerin durumları olacak. Tepkiyi TAO verir olabilir ama yani şuradaki yapı açıkçası şu belirlediğimiz bölgeler daha mantıklı geliyor bana. Ben yine de hani bu bölgeler gelirse işleme dahil olmanın mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Eee, Kötü değil. O bölgeyi kazanıp alabilecek durumda olursak bence daha sağlıklı olur. 25 Şubat'taki şeyi de beklemek gerekir mi bilemedim açıkçası. Ama yani o 210 bölgesi falan direnç olarak karşımıza çıkıyor. Daha önce de çıktı zaten. Onları da düşünmek lazım. Gelelim şeye bizim ICP'ye de ne zamandır baktığımız paritelerden de diye hatırlıyorum. Ona da bakacağız şimdi. Pardon link. Bu TAO'daki durum bu. Ama yani şunu bence hani beklemek bunda 20x yani 25'indeki göre bunu aşağılarda yakalarsak ve işte o bilançolarda olumlu çıkarsa şu bölge bence mantıklı duruyor evet. Wait. Ve son. ICP açısından zaten buna devamlı bakıyoruz. Yani buradaki beklentimiz yukarı yönlü devam. Yani bunda biz yok. Bu haftanın 3 paritesi onlar olacak benim adıma. Yani buradaki şey kar şey olarak düşünmeyin yani hani uçup kaçacağız. Yani %10-15'leri size yetmiyorsa o sıkıntılı olur ama bana yetiyor. Ben öyle bu. Size benim için %30'luk bir kazanç çok iyi olabilir bu süreçte ama sizler açısından e, buradaki yani daha dip seviyeleri yakalama fırsatı verir mi diye düşünüyorum da bir yerde dahil olmak gerekiyor şimdi pazar. Yani bu hafta önemli açıklama falan da olacak. Her gün bir vukuat var. Bakacağız. Biz normal seyrimizden şimdi gidelim.
Habere da bakalım. Haberdeki senaryo da aşağı yönlü biraz almış gibi. Burası 89. Yani şu yeşil bölge yine çalışacaktır. Açıkçası gelse bile şu bölgelerden bir yukarı hareket mantıklı duruyor. Şimdi BCE ile başlayalım. Senaryomuza gidelim bakalım. Yani bir türlü piyasa o hacim gelmiyor, çıkmıyor ama yarın da haftalık durum var. Bu da önemli. BCE açısından ben kendi adıma olan senaryomda bir değişikliğe gitmiyor. Benim için burada hedef bölge yukarısı ve oraya doğru gideceğini düşünüyorum. Hala aynı fikirdeyim. Yarın haftalıklar önemli. Link biraz önce baktık. Burada da açıkçası yani yukarı yön için gayet olumlu olabileceğimiz bir bunda linkte bölgelerin direncinin kırılması lazım. Muhtemelen 10'lere doğru gidiş mantıklı. Evet, TRX için konuşmuştuk. Devam. Yani bazı pariteler başladı. Bazıları tıngır mıngır gitmeye çalışıyor, nazlanıyor ama çoğu paritede dediğimize geliyor. Aslında burada mesela hani konak da alabiliriz sonraki için ama henüz erken bunlar için. Biz şimdi kademe kademe yukarıdaki hedeflerimize odaklanalım ve devam edelim. Buradaki sol içinde baktığımızda aslında aşağılardaki bölgelerin oluşumunu görebiliyoruz. Bunlar güzel. Şu bölge yukarı doğru hareket gayet güzel duruyor. Run'a bakalım. Run. Tabi burada piyasa yukarı gitmeyince insan şey yapıyor hani ya bir gün %2 gidiyor, bir gün %5 geri geliyor. Ertesi gün %7 gidiyor. Yani aslında ayı klasik ayı bölgesini yaşıyoruz. Yani bir o kadar hareketsiz ve yataydaki piyasa. Şimdi burada mesela bunu run burası kırılırsa artık çok daha aşağıları düşünürüz ama yani güzel bir alım bölgesi. Yani ben bu bölgede alırım yani. O FED'de aşağı yakmış. Burada zarara girmişiz. Evet. Bakalım. FED şu 15 gelirse şahsen ciddi bir alım yapacağımı söylemiştim. Benim için bir fırsat olur. Oraya da 15. 15'ten küçük olursa alarm ötsün. Değerlendirelim. Yani bence güzel bir bölge. Ama yani sonuç olarak bizim hedefimizin aşağısına yukarı yönümüzün aşağısına geliyor. Yani burada henüz yukarı dönüş için şu bölgeler düşünülebilir ama yakaladığımız net bir şey yok onu da söyleyelim. Orada sadece ben o riski almayı. Adada da aynı şekilde biraz pariteler geri geri gelmeye başlamış. Bu da henüz burada yapmamış ama günlükleri aşağı atıyorsa ben artık orada yeni bir seriyi düşünürüm. Yani aşağı seviyeleri düşün. Sınırda adada. Daha aşağılar için böyle çok sınırda bence acele etmemek. Neo için bakalım ne durumdayız. Neo'da da bir gün gittik. İkinci gündeyiz. 3, 4. Yani evet günlükleri bile alamayan kaliteler var. O yüzden dikkat gibi. Yani burada ben dahil olunması taraftarıyım ama daha yani şu bölgeler 2.30'lar gelme ihtimali de var. Ben dahil olunmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir şekilde para kazanmanız için bir yerden dahil olmak. Şimdi şöyle yapalım. Belki ben de öteki işlemi az bir kâra çekip kapatabilirim açıkçası. Çok uzadı benim için de. Evet.
Zaten öteki işlemi geri çekip kârla kapattığımda bile daha düşerse tekrar dahil olurum veya çıkarsa da zaten öteki ikinci hesapta çıkacağı için her halükarda kâr olur ama bu dönemde o kârı almayı istedim açıkçası ama işler öyle de gitmedi. Şurada benim açımdan bu işleme dahil olmamak için bir geçerli sebep yok. Yine de yani şu bölgenin kaybı bizi 500 liraya da götürebilir. Onu da unutmamak lazım. Yani burada bu BNB'de yüzlük öyle bir ayarlamışlar ki bakın 400, 500, 600 yani dirençler veya destekler yüzerlik gitmiş yani. CZ için çok uyarmıştım. O yüzden gönlüm rahat. Hala da uyarımıza devam edelim. Yani bir durumu yok henüz bir dönüş için. Buradaki dönüşte ilk hedeflenecek yer şu 10 Ekim olur. Bakın net olarak söylüyorum. Yani o da %17-20 gibi bir kar verir. Hani riski alacaksanız 10 Ekim bölgesine kadar alınabilir. Ben olsam bir beklerim biraz daha. Henüz aşağıda bitmiş bir durum yok. Ne bu Dok için de aynı şey geçerli. Dok'ta da aynı şekilde aşağı giden bir süreç var. Ama çok güzel destekte. Burada işleme girilir mi? Net olarak ben olsam girerim. Kaybını da göze almak lazım. Aşağıda 80'lere kadar da yolu var. Ha, güzel bir bölge yani. Yarın petrol. Ethereum'da bakalım ne olacak. Ethereum'da da bir var mı? Yani benim açımdan burada aksi bir durum yok gibi. Mor bölge yine de kritik. Yarın haftalıklar çok belirleyici olacak. Çok şey değişecek yarın. Bütün e, senaryo değişecek yani. Bakış açımız her şeyimiz değişmek zorunda kalacak. Bir yandan iyi olacak çünkü haftalık bölgeleri yani şöyle düşünelim mesela o Ripple hani buradan gidelim şimdi. Mesela şuradaki haftalık işte burası kaybolmazsa bakın şöyle olmuş olacak. Stille niye burayı geçemediğini görüyoruz zaten. 3 hafta öncesinin gibi bir hafta öncesi yani geçemediğimiz bölgeler işte bunlar. Buradaki baskı bunlar yavaş yavaş aşağı geliyor. Şimdi bunları aşacağız. Yani biz aslında nasıl diyelim güzel yükselişlere çok uzakta değiliz ama bu zamanda geçirmemiz gerekiyor. Bunu da görmek lazım. Ben ilk haftalıkların yani 4 haftalık bölgeyi kazandığımızda o beklediğimiz şey olacak ama bizim için önemli olan bu 4 haftalık süre ne kadar aşağıda bitecek o belli değil yani tabii ki. Eee Ripple açısından da yani 1.25'ler her türlü oralara gittikçe bence yukarı yönlü düşünülebilir bölgeler. Mesela SC açısından artık şunun bir anlamı yok. Bu daha aşağıda bölge aramak gerekiyor. Burada da senaryo çok parlak değil açıkçası SC için. Baktığımızda artık bizi 10.30'lara doğru bir yolculuk bekliyor gibi. Öyle düşünmek lazım. IOTA için yani olumsuz değilim. Şöyle olumsuz değilim. Sağlam duruyor, sıkıntı yok ama yani hareket yok ve gerçi hani piyasanın genelinde bir hareket yok. Bu bölgeyi bugün kaybetmezsek yarın artık bu senaryonun yukarıda biteceğini düşünüyorum 78'lere doğru. Burası kritik bölgeler. Ben her halükarda burada işleme dahil olunması tarafındayım. Yani çok güzel bir bölge. Hatta bunun açısından kendim de burada işlemde olduğum için bir haftalık senaryosunda yapayım. Öngörü olarak bir görmüş olayım. Evet bakın burayı geçememesinin nedeni ikinci nedeni ve 3. Burada şimdi ne oldu? Elimize ne geçti? Onu elimize geçen şey artık bizim açımızdan burada sürecin yukarılara doğru daha gidebileceğini görebiliyoruz. Hani şuradaki bölgeleri sadece direnç olan bölgelerde
aşağılara geldi. Bunları açtığımızda çok daha hızlı olacaktır hareketler. Burada 4 hafta önceki bölgesinin 88 olduğunu da görüyoruz. Güzel bir güç toplama evresinde olduğunu düşünüyorum. Yani bana onu gösteriyor burası. Ama piyasa bakacağız tabii ki. Yani dolar almaktan sonra bize ne gösterdiğinin çok da bir önemi yok. Yani piyasa, yani keyfe keder takılmıyoruz. Dolarımızı alamadık da bir anlamı yok. Burada direncin 68-500'lerde ne kadar üst üste geldiğini görüyoruz. Yani burayı aşması gerekiyor ki yukarıdaki bizim hedef bölgemiz 75'e gitsin. Oraya gideceğini düşünüyorum açıkçası, hala aynı diyeyim. Gümüş, altın yarın bakacağız. Dolar için söyleyebilecek bir şey yok. 45 bizi bekliyor. USDT, evet, burada da bir düşüş olması mantıklı hala. Yani burada şimdi şöyle bir tanelik ama vakitte kaybetmeyelim şimdi. Ben onları ayarlayayım. Görünüp. Burada düşüşü konuşmak mantıklı. Yani çok ekstra bir durum yok. Dolar endeksinde, yani burada düşüşü konuşmak. Dolar dominansı normal şartlarda işte şu bölgelere doğru gelmesi lazım. Olacaktır bence. Buradaki Total 3 için baktığımızda durum bize ne anlatıyor bakalım. Yine yukarı yönlü bir olumsuz senaryoda değiliz bence yine burada. Olumlu gidiyor işler. Onların gitmesini bekliyoruz tabii ki. Yani şu bölgenin çalışmasını bekliyoruz. Ee, Bence olumsuz değil. Yine de tabii ki hep takip ediyoruz ama şurada da aynı şeyi söylemek mümkün. Baktığımızda burası da bence şeyi veriyor bize, yukarı yönlü. Öbür tarafı, evet, bunun yani aslında işte çoğu paritede beklediğimiz, böyle yakaladık dediğimiz hareketlerin olmaması. Yani burada mesela oluyor, net, zaten çok belliydi, konuşuyoruz. Ee, Diğer paritelerde olmuyor enteresan şekilde hareket, yani hiç hareket yok. Burada süreç aşağıda bitince bakarız. Bakalım burada nedir? Ethereum coin dominansındaki karşılık. Ben bunları da şey yapayım artık, birazcık daha böyle tam da bir destekte olan bir durumda buranın çalışmasını beklemek mantıklı. Aşağıda bizi ne bekleyebilir tabii ki. Aşağıdaki seviyeler daha ya durumda, buraya kadar boş. Bu olursa şayet alt pariteler çok üzülür yani. Hepimiz yıkılırız. Ama olmaz diye bir şey yok. Yani buradaki kayıp sağlam bir kayıp olur. Yine de çalışacağını bekliyorum açıkçası yukarı yönlü. Bitcoin dominansta, evet, zaten yukarı yönlü hareket olması daha mantıklı. Onu da yaşıyor parite. Çok bir fark yok bence. Yukarı yönlü devam ediyor süreç. Burada da bitecektir. Şimdilik böyle. Herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar. Benim için belki uykusuz bir gece olacak. Umarım güzel bir hafta bitiririz. Bu hafta artık sabrımız sonunda kazancımızı alırız diyelim. Alarmları kurduk. Beklemeye devam. Herkese bol kazançlar. Güzel bir hafta diliyorum şimdiden.